Herkese merhaba, Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Daha önce bahsettiğim gibi bu videomuzda beraber uyku bandı yapacağız. Eğer uyku bandınıza takım saç lastiği de yapmak isterseniz onun videosunu da şuraya bırakıyorum. Tıklayarak bu saten saç lastiğini nasıl yaptığımı görebilirsiniz. Şimdi bugün bu videoda sizinle uyku bandı yapacağız. Bunun için poplin kumaş, kadife, herhangi bir kumaş kullanabilirsiniz. Sadece gözünüzde olacağı için sizi çok rahatsız etmemesi lazım. Çok sert bir kumaş olmaması lazım. Ben saten tercih ettim. Bu kenarlarına da benim böyle lastiğim vardı. Süslü bir lastiğim. Bunu kullandım. Ama bu videoda sizinle beraber yine satenden bir lastik kısmı yapıyor olacağız. Dilerseniz malzemelere geçelim. Nelere ihtiyacımız var? Kalıp, lastik, kumaş ve elyaf. Kalıbı zaten şimdi beraber çizeceğiz. Lastiğin maddesine göre değişiyor. Çünkü mesela benimki çok esneyen bir lastik. Eğer sizin lastiğiniz bu kadar esnemiyorsa ben örneğin bunu 30-35 santim kesiyorum. Ama sizin lastiğiniz bu kadar esnemiyorsa o zaman daha uzun kesmeniz gerekebilir. O yüzden lütfen kafanızın arkasına ölçerek bunu yapın. Sonra elyafımız lazım. Ben şöyle elyaf kullanıyorum ama boncuk elyafla içinde doldurabilirsiniz. Bu da kumaşımız. Yumuşak bir kumaş. Poplinden de yapabilirsiniz. Artan kumaşlarınızdan da yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken kumaşta gözünüzde duracağı için yumuşak bir kumaş olsun ve sizi rahatsız etmesin. Hadi kalıbımızı çıkaralım o zaman. Şimdi kağıdımızı alıyoruz. Ortasına 21 santimlik hatta 22 santimlik şöyle bir düz çizgi çekiyoruz. 22'nin yarısı kaç? 11. Geliyorum 11'e de bir işaret koyuyorum. Sonra işaretlediğim 11 noktasından 4,5 yukarı, 4,5 santim yukarı, 4,5 santim aşağıya gelecek şekilde şöyle göstereyim. Şurası 4,5, burası 4,5. Yani toplam burası kaç oluyor? 9 santim oluyor. Burası ne kadardı? 22 santim. Şimdi 22'nin yarısı 11. 11'in yarısı da 5,5. Geliyorum. Buradan 5,5'u işaretliyorum. Buradan da 5,5'u işaretliyorum. Şimdi burası bizim kalıbımızın orta noktası. Biliyorsunuz ki orta noktası aşağıda. Şurada burun kavisi vereceğiz. O yüzden benim burayı 9 santim yaptıysam burayı 11 santim yapacağım. Yani 5,5 yukarı, 5,5 aşağıya. Toplamda 11 santim. Burası 5,5, burası 5,5. Toplamda burası 11 santim. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Tam bir kalıbımızın oluşabilmesi için. Şimdi işaretlemelerimi yaptım. 11, 11, 9. Burası da 22. Şimdi bundan sonrası birazcık el maharetine kalacak. Şöyle ki şimdi burayı böyle düz bir çizgi çekiyoruz. Sonra buraya doğru ne oluyor? Bombeleniyor. Sonra böyle aşağı doğru yine bombeli iniyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Zaten keserken ortadan katlayıp keseceğim. İki tarafı birbirine eşit olsun diye. Ana hatlarıyla bu şekilde. Sonra geleceğim buraya burun için çok keskin olmayan bir dönüşle gelip buradaki 9 santime birleştireceğim. Oldu mu? Oldu bence. Gayet de güzel oldu. Eğer hani burnu biraz daha yukarıda olsun derseniz biraz daha burayı kısaltabilirsiniz. Şimdi bu zaten kumaş dikiş payı dahil. Yani ayrıca kumaşa koyduğumda bir dikiş payı koymayacağım. Şimdi bu mesela şurası çok sivri oldu. Bunu beğenmedim. Ne yapacağım? Tam orta noktasını biliyoruz zaten. Bizim orta noktasından zaten çizmiştik değil mi? Bir de şu tarafıyla bu tarafının aynı olması lazım. Onu çizerken çok sağlayamayabilirsiniz. O zaman ikisini üst üste koyun ve şu şekilde
İkisini beraber kesin ki, hatta şöyle biraz daha da içeri girebilirim. Gayet güzel oldu. Belki şuraları biraz daha da yuvarlayabilirim. Kumaşımı 2 kat seriyorum. Ve sonra kalıbımı üzerine iğneliyorum. Saten kumaşın biraz şöyle zorluğu var. Kayabilir. Onun için hatta bu kenarlarından kumaşı da birbirine iğnelerseniz daha rahat olur. Ama bir poplin kumaşla çalışıyorsanız o daha pratiktir. Hiç böyle problemler olmaz. Dediğim gibi dikiş payı koymadım. Dikiş payı koymadığım için direkt bunun kenarlarından şöyle işaretleme yaparak kesebilirim. Şimdi 2 parçamızı kestik. Aynı kalıpla bir tane elyaf kesiyoruz. Dediğim gibi buna boncuk elyaf, hatta pamuk bile koyabilirsiniz. Ama pamuk koyarsanız yıkayamazsınız tabi. Elyaf yıkamaya daha uygun. Şöyle bir dikdörtgenim var arkasındaki lastikli kısım için. Bu da 50'ye 4 santim. Uzunluğu 50. Eni de 4 santim olan bir lastik takma yerimiz var. Biz zaten lastiğimizi buraya hazırlamıştık. Bunu dikeceğiz. Lastiği arasından geçireceğiz. Ama siz benim videonun başında gösterdiğim gibi böyle bir lastiğiniz varsa onu direkt bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine videonun başında bahsettiğim lastiğin çeşidi neden önemli? Çünkü bunun esnemesiyle bunun esnemesi bir değil. O yüzden kullandığınız lastiğin esnemesine göre ölçüyü değiştirirseniz daha iyi olur. Lastiğe geçireceğimiz parçayı dikeceğim. Ne yapıyorum? Kumaşın düzünü buluyorum. Şu şekilde düzü içeride kalıyor. Tersinden boydan boya dikiyorum. Biliyorsunuz ince dönüşlerde çengelli iğneyi şöyle kumaşın kenarına batırıp çengelli iğneyi şöyle içine doğru atıp çevirmek büyük kolaylık. Çengelli iğneyi bundan çıkartıyorum. Lastiğime takıyorum. Ve şimdi de lastiğimi buradan geçiriyorum. Ucunu bırakmayın ki lastiğin içine kaçmasın. Şimdi buraları dikeceğim. Lastikleri sabitleyeceğim. Eğer ön tarafına bir süsleme yapacaksanız, işte ne bileyim göz işleyebilirsiniz, bir kurdele, bir fiyonk yapabilirsiniz. Onu yaparken önce daha hiçbir işlem yapmadan bu aşamada yapın. Ama ben sade çalışacağım. O yüzden çok kolay bir şekilde kat kat koyacağım ve tek seferde bütün bu parçaları birbirine dikeceğim. Şimdi kumaşımın düzü bana bakıyor. Düz tarafı. Geliyorum şu dikiş yerleri altta kalacak şekilde önce bunu buraya bir iğneliyorum. Geliyorum. Bunu da tam karşısına iğneliyorum. Burada neye dikkat edin? Şu lastiğin düzgün durmasına. Eğer düzgün durmazsa çevirdiğinizde burası çirkin durur. Şimdi geldim. Bunu buraya koydum. Burayla işim bitti. Bunu iyice kapatın ki üzerini dikmeyin. Şöyle küçültün yani alanını. Sonra geliyorum diğer kumaşımı. Diğer kumaşımın da düzünü, burası düzü. Geliyorum üzerine kapatıyorum. Bakın sırasıyla böyle bir parça koydum. Lastiğimi iğneledim. Sonra diğer parçayı koydum. Kumaşların düzleri birbirine bakıyor. En sonda geliyorum, elyafımı koyuyorum. Ve bunları birbirine iğneleyeceğim. İğnelerken üçü üst üste geldikten sonra artık bu lastiği de üçüyle beraber iğnelerseniz şu alttaki iğneyi artık çıkarabilirsiniz. Dikerken size zorluk çıkarmasın. Bunu çıkardım. Artık lastiğim ve 3 parçam birbirine iğneli. Sonra yine elimle ucuca getire iğneliyorum.
parçalarımı bu iğnelerle birbirine birleştirdim. Şimdi dikeceğim. Dikerken tepe kısmında, burası burun kısmı, tepe kısmında şöyle 2 parmaklık ya da 3 parmaklık boşluk bırakacağım ki hepsini düzüne çevireyim. Onun dışında buradan başlayıp hepsini düzgün bir şekilde dikeceğim ta ki şurada 2-3 parmak boşluk kalana kadar. Şimdi dikişimi tamamladım. Tersine çevirmeden önce biliyorsunuz ki yuvarlak yerlere şu şekilde küçük kesikler, çıt deniyor bunlara, atacağız ki geriye döndüğünde burada potluk yapmasın. Şöyle küçük küçük yuvarlak dönecek yerleri şöyle küçük küçük kesiler atıyoruz. Evet, kesiklerimizi attık. Şimdi döndürüyoruz. İyice kenarlara doğru itiyoruz ki hiçbir boşluk kalmasın. Aslında göz bantımız hazır. Şurayı kapatırsak tamam olacak. Ama ben şu kenarlarından şunun gibi ince bir dikiş geçmeyi daha çok seviyorum. Daha şık duruyor. O yüzden siz böyle de bırakabilirsiniz. Sadece şurayı dikerek. Ama ben dediğim gibi buradan bir ince çizgi dikişi daha geçeceğim ki daha güzel dursun. Dikişi yaparken önemli nokta, yani ben şuradan başlıyorum. Şu lastiğin olduğu yerden başlıyorum ki dikişler burada kalsın. Bir de bunu şöyle elinizle düzeltin ki şurayı tam ortalayarak dikin. Onun dışında burada dikkat edeceğiniz başka bir şey yok. Şimdi hemen başlıyorum dikişe. Bakın uyku bantımız, göz bandımız hazır oldu. Gayet de şık oldu. Dediğim gibi bu daha önce çalıştığım, şu şekilde lastikle kullandığımdı. Buna takım olarak saç lastiği de yapmıştık. Onun videosunu da hemen buraya bırakıyorum. Dilerseniz oradan da seyredebilirsiniz. Bu şekilde takım yapabilirsiniz. Bir de poplinle denemiştim. Poplinde de kenarlarına şu şekilde biye geçirdim. Bu da size bir fikir olarak kalsın. Çok sert bir kumaş olmadığı sürece gözünüzü rahatsız etmez. O zaman bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Eğer siz de denerseniz o zaman bana Instagram'dan Acemi Kuzu'dan fotoğraflarınızı gönderin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.